Bölüm 3. Görüntü yönetmeni. Bir filmi izlediğimizde ilk dikkat ettiğimiz şey çoğu zaman hikaye değildir. Görüntüdür. Bir yüz, bir ışık, bir renk ya da hafızamızda kalan tek bir kare. İşte bütün bu görüntülerin arkasında görüntü yönetmeni vardır. Birçok insan görüntü yönetmenini yalnızca kamerayla ilişkilendirir. Oysa onun görevi sadece kayıt almak değildir. Bir filmin nasıl görüneceğine karar veren kişilerden biridir. Bir önceki bölümde yönetmenin hikayeye yön verdiğini konuştuk. Görüntü yönetmeni ise o hikayeyi görünür hale getirir. Bu yüzden işi çekim günü başlamaz. Her şey senaryoyla başlar. Karakterler incelenir, mekanlar değerlendirilir, hikayenin duygusu anlaşılmaya çalışılır. Çünkü her hikaye farklı görünmelidir. Bir komediyle bir gerilim filmi aynı şekilde çekilemez. Her projenin kendine ait bir dili vardır ve bu dili oluşturan kişilerin başında görüntü yönetmeni gelir. Hazırlık sürecinde yönetmenle birlikte çalışır. Referans filmler incelenir, renkler belirlenir, lensler seçilir, kamera hareketleri planlanır. Çünkü bazen küçük bir tercih izleyicinin hissedeceği duyguyu tamamen değiştirebilir. Yakın plan mı? Geniş plan mı? Kamera hareket edecek mi? Yoksa sabit mi kalacak? Bütün bu kararlar çekimden önce verilmeye başlanır. Daha sonra mekan keşifleri gelir. Pencereler incelenir. Işığın geliş yönü hesaplanır. Kamera açıları düşünülür. Çünkü iyi görüntü çoğu zaman çekim başlamadan önce kazanılır. Çekim günü geldiğinde kameralar kurulur. Lensler hazırlanır. Monitörler açılır ve görüntü yönetmeni için asıl maraton başlar. Birçok insan ışığın yalnızca görüntüyü aydınlattığını düşünür. Oysa ışık sinemanın duygusudur. Bir karakteri güçlü gösterebilir, yalnız gösterebilir. Mutlu ya da tehlikeli gösterebilir. Bazen tek bir ışık değişikliği sahnenin bütün anlamını değiştirebilir. Bu yüzden görüntü yönetmeni ışık ekibiyle sürekli birlikte çalışır. Çünkü kameranın gördüğü dünya ışıkla şekillenir. Ancak iş sadece ışıkla bitmez. Kamera hareketleri de hikayenin bir parçasıdır. Bir sahnede neden kamera hareket eder? Neden karakteri takip eder? Neden bazen tamamen durur? Çünkü her hareket bir anlam taşır. İyi bir görüntü yönetmeni yalnızca güzel görüntüler üretmez. Anlam taşıyan görüntüler üretir. İzleyicinin dikkatini yönlendirir, duyguyu güçlendirir ve hikayeyi destekler. Çekimler tamamlandığında bile görevi sona ermez. Renk düzenlemeleri yapılır. Görüntüler son haline getirilir ve filmin görsel kimliği oluşturulur. Bir yönetmen hikayeyi anlatır. Görüntü yönetmeni ise o hikayeyi görmemizi sağlar. Ve bazen bir filmin hafızamızda kalan tek şeyi bir replik değil, tek bir görüntü olabilir. Bir sonraki bölümde bir filmin görünen dünyasını inşa eden departmanı konuşacağız. Sanat yönetmeni.